kum heykel çok ilginç bir sanat dalı. Bir efsane aslında kum heykel festivali, kum heykel etkinliği ya da kum heykel sanatının dayandığı bir felsefe var. Bu da dünyada hiçbir şeyin, hatta evrende hiçbir şeyin kalıcı olmadığı ve her şeyin bir sonu olduğu görüşüne dayanıyor. Yani bugün biz ne yapıyoruz? Heykelleri kumdan inşa ediyoruz, yapıyoruz. Heykeltıraşlar performanslarını sergileyerek en güzel eserlerini ortaya koyuyor ama bir süre sonra, bir sene sonra o heykelleri yıkıyoruz ve tekrar aynı kumları kullanarak yeniden farklı eserler ortaya koyuyoruz. Burada aslında bir döngü var. Evrende olan döngüyü biz bu sanatla da yansıtıyoruz bakarsanız. Bir de tabii ki tema değiştirmekte de şöyle bir avantaj var. İnsanlar bilirsiniz sinemaya niye gider? Sinemanın perdesine bakmak için değil, o perdeye yansıyan filmi izlemek için. Dolayısıyla biz öyle bir şey yapıyoruz ki gelen insanlar burada tema değiştiği için sürekli her geldiklerinde farklı bir temayla farklı eserler görüyorlar. Dünyada hiçbir şeyin kalıcı olmadığı, her şeyin bir sonu olduğu görüşüne dayanan bir sanat, kum heykel sanatı. Ve Antalya Kum Heykel Müzesi, her yıl yenilenen hikayeleriyle bu sanatın en iyi örneklerinin sergilendiği bir müze. Hemen herkes çocukluğunda bir kova alıp deniz kenarında kum doldurup kendisine küçük bir kumdan kale yapmıştır. Sonra da yıkmıştır. Aslında bu onun bir nevi büyük ölçeklendirilmiş hali diyebiliriz burası için. Yani belki tabii bu boyutlarda yani işte bizim 7-8 metreyi yükseklikte bulan heykellerimiz var. Çocukken yaptıklarımız küçük bir kovayla yaptığımız şeylerdi ama bir benzerlik var. Orada da bir empati kurulabildi. Dolayısıyla insanlar hani ya işte belki biz bunu kovayla yapıyorduk işte şöyle oluyordu böyle oluyordu. Belki biraz yaratıcı olanlar kedi yapar, belki köpek yapar, top yapar, farklı şeyler yapar ama hani bir de belki bakalım burada bu adamlar kumdan bir şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar. Ya nasıl bir şeyler yapmışlardır? Acaba bizim yaptığımız kadar olmuş mudur diye düşünüp gelip tabii burada yapılan eserlerin hakikaten çok işçilikli, çok sanatsal yönü olan ve hakikaten çok büyük emek sarf edilerek yapılmış eserler olduklarını gördüklerinde birçok mesela girmekten imtina eden ziyaretçi bile çıkarken iyi ki gelmişiz diyerek buradan ayrıldığına şahit oluyoruz. Gerçekten iyi ki gelmişiz diyeceğiniz bir müze, Antalya Kum Heykel Müzesi. 18 yıldır her yıl yeni bir temayla ziyaretçilerin karşısına çıkan müzedeki eserlerin öyküleri, her yaştan ziyaretçinin merakını ve ilgisini çekebilecek güzellikte. Bu sene 18.sini düzenliyoruz ve bu ne demek? 18 farklı temada bir etkinlik düzenlenmiş burada. Ve inanın biz bu her 18'in her bir tanesinde işte yaptığımız yüzlerce heykelin her birini yıkarken aynı böyle acıyı ya da ne diyelim hani üzüntüyü yaşıyoruz ama bir de şey var ya işte hani her şeyin bir sonu var ya. Hani bir gün gelip biz de öleceğiz, gideceğiz. Yani her şeyin bir sonu var işte. Dolayısıyla diyorsun ki yani bir gün ben de gideceğim. Heykel yani nihayetinde yenisini yapacağız sonuçta yerine bir de. Hayatın yaşam döngüsünün de o tarafı çok önemli. Eğer ölüm varsa doğum var. Doğumun olması için de ölümün olması gerekiyor. O döngü olmazsa zaten iş bitiyor. Dolayısıyla o döngüyü de sağlıyoruz bir bakıma. Bir de daha güzellerini yapacağız beklentisiyle, düşüncesiyle yıkarken biraz içimiz acıyor ama diyoruz ki daha iyisi yapılacağı için aynı şeyden, aynı kumlardan bu sefer farklı bir sanat eseri ortaya çıkacak. Çok da o kadar da yani kırıp yıkarken biraz üzülüyoruz. O niye? Çok emek veriyoruz çünkü her bir heykelin yapılışına inanılmaz. Her bir sanatçının yüz binlerce her bir eserde dokunuşu var. Yani biz şahitiz buna. Yani o kum heykelin yapılması aşamasını ben belki biraz sonra anlatırım ama şimdi burası yeri gelince söylüyorum. Her birinde yüz binlerce modelaj kalemiyle yaptıkları dokunuş olduğu için biz o heykelin nasıl ortaya çıktığını birebir yaşadığımız için burada yıkarken tabii o kadar verilen emeğin böyle bir 10 saniye içinde yıkılıyor olması bizi biraz olsa da üzüyor ama içimizi acıtıyor ama yenisi de yapılacağı için çok da o kadar fazla da hani üstünde durmuyoruz. Hemen yenisine kendimizi alıştırıyoruz ve yenisinin daha iyi olacağı düşüncesiyle ara vermeden aynı hızla devam ediyoruz. Müzelerin öyküleri vardır. Antalya Kum Heykel Müzesi'nin öykülerini kovalarken bizi etkileyen en önemli şeyin kum heykellerin her yıl yıkılarak yeni bir temayla yeniden yapılması. Heykel sanatı zaten çok zor bir sanat ve bunu kumdan yapmak daha da zor. Ve en önemlisi
bir yıl içinde yıkılacak olmasına rağmen muhteşem bir kalitede yapılması. O yüzden bu müzenin öyküleri çok değerli. Şimdi Nisan ayında heykel yapımları başlar burada ve Nisan ayı yağışlı bir dönemdir. Dolayısıyla biz yağmurun altında yağmuru yiye burada çalışırız açık alanda. Heykeltıraşlar da öyle. Tabii her gün yağmur yağmıyor ama mesela tam adam heykeltıraş yapmış eseri bitirmek üzere bir yağmur, yani zaten çalışma duruyor ve bazen bu sene yaşadık. Tam roketleri yapıyoruz. Bu sene yeni bir alan açtık, roket bölümü. Tamam, bitirdik, çok güzel gidiyoruz, roketler falan hiç yağış göstermiyor. Bir saat içinde nasıl bir şey olduysa yani gece bir de biz gittik buradan, sabah bir geldik ki buraya bir yağmur yağmış ama alan tamamen göle dönmüş. Antalya'yı zaten sel götürdü o gün. Burası da olmuş göl. Bizim makinelerimiz falan var, hadi biz attık dışarıya suları falan ama kepçeler çalışıyor içeride. Gömülüyor kepçe, yürüyemiyor, yani kepçe yürüyemiyor alanda. Heykeller zaten bütün detayı yitirmişler, yani bir daha baştan yapılması gerekiyor. Bu ayrı. Havayla yaşadığımız, yani hava sağ olsun bizim hani hem en büyük düşmanımız hem de en büyük dostumuz. Yani böyle yaptığı zaman şey oluyoruz bazen, hani dönüyorum yukarıya doğru, yeter artık falan diyorum ya. Vallahi yani yeter artık yani, dursun. Hani darlanıyoruz yani artık böyle. Heykel gözümüzün önünde erimeye başlıyor. Çünkü heykel yapılırken hiçbir koruma kullanamıyoruz. Hani bir maliyeti var. O maliyeti sizin bir şekilde kurtarmanız, çıkarmanız lazım ki bu etkinliği devam ettiriyor olmanız için. Her sene bir işletme açarsınız değil mi? Mesela bir restoran açarsınız, masa alırsınız koyarsınız, sandalye alırsınız koyarsınız. Bir içeriği restorasyon yaparsınız, mutfak malzemeleri başlarsınız. Artık yıllarca devam. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir yer yapıyoruz, bir işletme. Bir sene geçiyor, ondan sonra bütün o masaları, sandalyeleri kırıyoruz, dağıtıyoruz, parçalıyoruz, yeniden tekrar yapıyor yani. Böyle de bir şey. Yıkıyoruz yaptığımız eserleri, yeniden yapıyoruz. Bu tabii korkunç bir maliyet. Çünkü sanatçıların bütün yol ücretlerini, uçak biletlerini, konaklamalarını, yediklerini, içtiklerini ve günlük ciddi onlara telif hakları veriyoruz, biz karşılıyoruz. Çok ciddi maliyetli bir iş. Hani ziyaretçi sayısının da buna bağlı olarak belli bir rakamın altına düşmemesi gerekiyor. Yani mesela bazı dönemlerde, geçtiğimiz pandemi dönemlerinde tamamen hepimiz olduğu gibi bütün ülke, biz de ciddi bir darboğazdan geçtik. Hani belki o dönem artık bu işin sonlandırılabileceği belki ana bile kadar yaklaştım. Hatta dedim artık bizimle çünkü pandemi, dünyada turizm durdu. Bu etkinliğin en önemli gelir kaynağı da turizmden gelen buraya ziyaretçilerin bıraktığı paralar. Büyük bir emek, büyük bir özveri öyküsü var bu müzede. Her bir heykelin yapılış öyküsü bile bu müzeyi ziyaret etmeniz için yeterli. Öylesine zorluklar çektiğini anlattı ki müzenin kurucusu Cem Karaca, bazen bu faaliyeti sonlandırmak istediğini söyledi. Sadece kum heykellerin öyküsü yok bu müzede. Bir çabanın, bir ayakta kalmanın öyküsü de var. Niye vazgeçmiyoruz? Vazgeçmeye çok noktasına geldim. Zaten şu anda karar verdim. 2025 yılında ben bu etkinliği sonlandıracağım. Tabii şimdi o zaman onu da söyleyeyim. Yani artık biz bu işte çok tırmaladık. 17 sene, 18 sene oldu. Ya yok yani şey yok. Yani hani o hak edilen şeyi de bulamayınca siz desteği de ne bileyim. Niye diyorsun, niye yani ben kendimi bu kadar zorluyorum? Yani hani şimdi sonuçta olmuyor demek ki bu ülkede diyorsunuz. Realite bu yani. Burada futbolcu olmak lazım ya da ne bileyim yani şimdi oralara çok girmeyeyim de. Yok yani yerel yönetimlerin ve ülkenin genel yönetiminin mesela bize kim bakıyor? Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı değil mi? Şimdi hani haklarını da yemeyeyim ama çok da yüklenmek de istemiyorum ama yani bir kendilerini bir daha oturup şapkayı önlerine koyup o ilgili birimlerdeki memurların diyeyim ya da bürokratların bir kere daha bir düşünüp bilmiyorum bir şeyler yapma. Yani kongrelerde ülkemizin turizminin gelişmesi için, 12 aya yayılması için kültür ve sanat etkinliklerinin daha işte desteklenmesi lazım diye konuşup lazım ve bunun yapılması lazım diye konuşup ki ben çoğuna katılırım bu organizasyonların, kongrelerin turizmle ilgili. Ondan sonra ama iş pratiğe geldiği zaman yani kapılar böyle kapandığı zaman yüzünüz ya da beklediğiniz o ilgiyi görmeyince diyorsunuz ki ya ben niye yani uğraşıyorum, ben gideyim yani başka bir şey yaparım yani hani ticaretse eğer amaç burada sadece yani ben
bir sürü iş yapabilirim yani. Hani bir potansiyelim var. Nihayetinde ticaretleri biraz hani anladığımızda bir şey yaparız, yapmayız diye bir şey değil. Hani ama şeyi gördüm yani kültür sanat olarak Türkiye'de neden belli bir aşamaya gelinemediğini ve işin yaygınlaşamadığını, çünkü bu işe yatırım yapmak isteyenlerin önüne bırakın yani destek vermeyi zaman zaman zorluklar çıkartıyor. Şimdi biz bile burada bir sürü şimdi yaşadığımız zorlukları anlatsam hani skandal olur. Bilmiyorum gireyim mi girmeyeyim mi? Yani siz isterseniz burasını şu andaki bölüm ne kadar hatta şu söylediklerimi yayınlayın ama girersem skandallar patlak verir ve çok ciddi şeyler olur diye hani çok da girmiyorum. Yani yaşadığımız off the record şeyler var. Kalbimiz sızladı. Bu büyük emeği alıp göklere çıkartmamız lazımken artık bırakmanın eşiğine getirmek çok üzücü. Umarız böyle bir şey olmaz. Umarız kum heykeller Türkiye'de yaşamaya devam eder ve umarız sanatın önündeki tüm engeller kalkar. 2006 ilk yapıyoruz ya bunu. Aradık dedik Akdeniz Üniversitesi heykeltıraşlığı. Ya biz böyle bir etkinlik yapıyoruz. Dünyanın en iyi sanatçılarını çağıracağız. Bak gelin çocuklar da gönderin. Adamların yanında pişsinler. Hocalar da biz de gelelim falan. Tamam gelin dedik. Geldiler. Heykelleri yapmaya başladık. Aradan geçti 3 gün. Ne hocalar var ne öğrenciler var ortada. Hiçbirisi gelmedi bir gün sabah. Ya dedik Allah Allah bir şey mi kaza mı geçirdiler ne oldu falan filan derken. Ama tabii işte devam ediyor bir yandan. Aradan birkaç gün geçti. Gelmiyorlar yani. Birkaç gün geçti. Bir tanesi geldi öğrencilerden. Dedik ya abi dedi ben geldim ama dedi sen söylemezsen ben çalışmaya devam etmek istiyorum. Neyi söylemezsem dedim. Ya abi dedi bizim dedi hocalar dedi ki ya heykel sanatında böyle bir branş yoktur. Ne kum heykeli falan dedi. Bizi şey yaptılar. Yasakladılar gelmemizi. Ama ben dedi sana doğrusunu söyleyeyim. Sizin heykeltıraşların heykelleri kazımaya başladıktan sonra bizim hocalara dikkat ettim. Mesela ben onlara bir iş vermiştim. Bizim yabancı gelen, yurt dışından gelen heykeltıraşlar işi ortaladılar. Bizim hocalar daha kafayı çıkartamıyorlar. Patlayacaklarını anladılar. Onun için dedi bir de bahane bulmak için de böyle bir bahane uydular abi. Onun için konu bu yani. Hani yasakladılar. Tabii üzüldüm. Yani çok üzüldüm. Yani bizim heykel bölümlerimizde şimdi burada onun için dedim hani söyleyeyim şey. Yani biraz sıkıntı. Yani biz heykel konusunda çok iyi değiliz açıkçası. Yani hani bunu kimse üstüne hani ben şimdi böyle bir şey söylemek çok istemiyorum ama yani maalesef gerçeği bu. Yani heykeli çöpten de yaparsın, demirden de yaparsın. Yani kumdan da yaparsın, topraktan da yaparsın, taştan da yaparsın. Yani her malzemeyle heykel yap. O senin yaratıcılıkla alakalı bir sanat dalı bu. Yani yaratıcılığın sonu var mı? Her şeyden yaparsınız. Yani ya burada bunu yani keşke öyle demeselerdi de başka bir şekilde daha şık bir şekilde bir şey ifade etselerdi de biz bunu duymasaydık. Ben üzüldüm. Daha ondan sonra bir daha da zaten davet etmedik yani. Hani dedik ki demek ki bu kafadalarsa biz gereksiz kendi kendimizi yoruyoruz yani. Heykeli çöpten de yaparsın, demirden de yaparsın, kumdan da yaparsın. Önemli olan üretmek ve hayal etmek. Müzelik Öyküler ekibi olarak kumdan heykellerin öyküsünü dinlerken çok şey öğrendik. Teşekkürler bu müzeyi kurmak için sarf edilen emeklere. Teşekkürler her bir sanat eserine hayat veren sanatçılara. Gidin ve Antalya Lara sahilindeki Antalya Kum Heykel Müzesi'ni ziyaret edin. Gidin ve öyküleri bizzat kurucu Cem Karaca'dan dinleyin. Şöyle özgür olsaydık maddi, manevi hani bize işte istediğimiz destekler falan filan verilmiş olsa diyelim. Böyle bir işte ütopya ya. Oldu ya, oldu verdi. Yani mesela burayı 20.000 metrekare bir alana 50.000 ton kumla bir etkinlik alanı yaratırdım ki ve her bir köşesinde ayrı bir etkinliğin, görsel şovun, farklı sadece kum heykel sergilemek değil, kum heykel sanatıyla alakalı aslında birçok etkinlik yapabiliyorsunuz. Gerçi biz yine burada yapıyoruz. Mesela çocuklar için oluşturduğumuz bir alanımız var. Burada çocuklara kinetik kumla, modelaj kalemleriyle ilk hayatlarındaki kum heykellerini yapma deneyimini yaşatıyoruz. Yapıyoruz, yine yapıyoruz ama hani yani böyle bir çok bütçesel sıkıntımız olmasa hakikaten özgür olsak dediğim gibi deminki gibi madden manen öyle bir alan oluşturdum ki dünyada derdiler ki yani Antalya'da bir etkinlik var, kum heykel müzesi var.
Gidin oraya 20.000 metrekare alanda 50.000 ton kumla. Çünkü kullandığınız kumun miktarı sizin yaptığınız eserin boyutlarına etkiliyor. Yani ben bir eseri 7 metre de yapabilirim. O kadar kumla, 80 ton kumla. Ama 800 ton kum olursa ben onu yaparım 30 metre. 25 metre yani. 25 metre dediğiniz sizin 8 katlı apartman. Ben onu yapabilirim aslında. Bana desinler ki Cem yap. Yapayım da Türkiye. Guinness'e sokabilirim. Dünyanın en büyük kumdan kalesini yapıp ben Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar kitabına sokabilirim. Yani o burada Türkiye'de bu adam var ya burada.